Bedenimizin bir aklı var. Beden akıl sayesinde yürümemizi, konuşmamızı, yememizi, içmemizi, tüm faaliyetlerimizi organize eder. Aynı zamanda beden aklı aslında bazı dönemleri de beraberinde organize eder. Mesela ne yapar? Adet görmek aslında beden aklının ortaya koyduğu bir süreçtir ve zamanı geldiğinde devreye girer. Aynı zamanda adetten kesilmek de beden aklının ortaya koyduğu bir yazılımın sonucudur. Yani bizim adet görmemiz de, adetten kesilmemiz de sağlık açısından bir sıkıntımız yoksa aslında olması gereken bir dönemi içerir. Çocuk doğduğunda ana yumurtalarla alakalı ham maddeler mevcuttur. Fakat çocuk hiçbir zaman 2 yaşında, 3 yaşında adet görmez. Niçin? Beden aklı bir karar vermesi gerekir. 12, 13, 14, işte o beden aklında kayıtlı olan sürede bazı değişiklikler meydana gelir. 2 tane olaydır bunlar. Birincisi hormonal merkezdeki o değişimler. İkincisi buna ayak uyduran kullanılan yapılar. Ne? Rahimimiz. Rahimimizin kanlanması, yumurtalıklarımız, yumurtaların o dönemde ham madde olarak var olan yumurtaların aktif sürece geçiş yapması, tüplerin aktivasyonu ve bu uyum içinde aslında süre gelmiştir ve adet dediğimiz kurgu başlar. Biz tereyağından kıl çeker gibi aslında her zaman saati de bellidir. 28 günde, 24 günde, 26 günde kişinin yazılımına göre bu değişir, süreçler oluşur ve hiçbir sıkıntımız da olmaz aslında. Ama beden aklı bazen zorlandığında hani birçok faaliyeti devreye koyuyor ya, yeni yazılımları devreye koyuyor. Aynı şekilde burada da beden aklı mesela stres, düzensiz beslenme, ailesel gelen bir altyapı, hormonal dizayndaki bir problem veya travmatik süreçler, bunlar kullanılan elemanların, rahimimizin, yumurtalıklarımızın, o bölgenin yapılarının aslında dizaynında, işleyişinde eksiklik olarak bize yansır. Fakat yukarıdan gelen bir emir var. Zaman gelmiştir, adet görülmesi gerekir. Ne yapılması lazım? Kanlanma sürecinin devreye konması, o aktif olan yumurtaların rahime doğru organize edilmesi ve orada oluşan bir tabakanın 1 aylık süreçte, 28 günlük süreçte oluşan tabakanın kasılmalarla rahim ağzı açılarak boşalması gerekir. İşte bizim adet kanalımız bu. Bu çok kolay bir hadise. Yukarıdan emir geldi ve bunun yapılması lazım. Ama biraz önce söylediğimiz gibi stres, düzensiz beslenme, hareket kısıtlılığı, ailesel gelen altyapılar, hormonal kurgudaki düzensizlik bazen bu faaliyetlerde zorlanmalar olarak karşımıza çıkabilir. Ama emir esastır ve adet görülmesi gerekir. O zaman ne yapılır? Oradaki sürecin organize edilmesi için rahim ve o bölgeye ait yapıların daha çok kasılmasıyla oradaki sürecin sonlandırılması ve hedefe ulaşılması amaçlanır. İşte bizim 28 günde adette çekilen o dismenörel dediğimiz sıkıntının ana kaynağı buradaki uyumsuzluk ve beden aklının yeni ortaya koyduğu yazılımdır. Burada yapılması gereken beden aklının buna niçin karar verdiği ile alakalı kaynağın çözülmesidir. Biz tabii ki stresle alakalı, düzensiz beslenmeyle alakalı, kişisel efor veya hareket, sporla alakalı süreçler kişiye düşen olaylardır. Ama burada ciddi olarak sistemsel bir problem varsa, hangi sistem? Hormonal sistemimizle alakalı bir problem varsa veya rahim kanlanmasıyla alakalı süreçler yeterli organize edilemiyorsa veya ailesel bir altyapı, bir kurgu düzensizlik varsa bunların tespit edilip kaynak noktasında bu sistemlerin organize edilmesi ve normal çalışır hale getirilmesi gerekiyor ki beden aklı zorlanmadan bu faaliyetini yapabilsin.